Herkese Avusturya'dan, Viyana'dan selamlar. Viyana büyük bir şehir arkadaşlar. Yaklaşık 1,9 milyon nüfusu var Viyana'nın şu anda. Bunların ama tahminimce 150-200 bini civarında Türk nüfusudur. Oldukça çok fazla derecede Türk var. Münih'te bu kadar Türk görmedim. Bilmiyorum, bana denk gelmemiştir belki ama burada yürürken her iki kişiden biri Türkçe konuşuyor. Her 2-3 dükkandan biri Türk dükkanı. Güzel yani. Hem güzel hem tuhaf. Yaklaşık burada ortalama maaş gelir 2500-3000 euro arasında değişiyor. 1+1 evlerin kirası da 1200'den başlayıp 1800 civarına kadar değişebiliyor. Asgari ücretin brütü 2000 euro. Yani burada da Viyana'nın merkezinde de 2000 euro gibi bir brüt asgari ücret alan kişi 1200-1800 euroluk 1+1 bir dairede oturmaya kalkarsa sıkıntı yaşayabilir. Tabii şeyler de vardır. Şimdi tam o detaylara da çok fazla hakim değilim. Devlet destekleri de olabiliyor bazı konularda, bazı ülkelerde biliyorsunuz. Çocuklara tutun da işte gençlere, öğrencilere. Yani bu detayları da burada yaşamak isteyen kişiler araştırabilir kendileri. En ünlü bildiğimiz markaları tabii ki de Red Bull var. Swarovski, KTM, Avusturya'nın, Viyana'nın en çok bilinen, en ünlü markaları bunlar. UNESCO tarafından sanat ve müzik şehri olarak ilan edilmiş bir şehir. Mozart, Beethoven, Strauss gibi ünlü müzisyenler burada yaşamış, burada sanatlarını icra etmiş. Ve şu anda da müzeler bölgesine gelmiş bulunmaktayız. Hemen arkamda, bakın burası müzeler bölgesinin girişi. İçeride müzeler var. Buraya döndüğümüzde birazdan oralara da gideceğiz. Karşılıklı Sanat Tarihi Müzesi, Doğa Tarihi Müzesi. Hemen ileride de Hofburg Hanedanlığı'nın sarayı var. Ama önce bir buraya bakalım. Ne var ne yok. Ondan sonra o tarafa geçeriz. Evet, Avrupa'nın her yerinde olduğu gibi burada da bir inşaat var. Çalışma var. Ama müzeleri etkileyen bir durum yok. Önünde sadece bir çalışma yapıyorlar. Müzeler burada bu arada saat 10'da açılıyor, 6 gibi kapanıyor. Burada birden fazla müze bulunuyor. Hepsi dip dibe, birbirine çok yakın. Buraya geldiğinizde bunları zamandan tasarruf ederek hızlı bir şekilde gezebileceğiniz şekilde dizayn edilmiş. Bu müzeleri pas kartla da avantajlı bir şekilde gezebilirsiniz. Viyana Pas müzelerle ilgili müze pas kartları var. Onlara da bir bakın derim. Evet, şu anda Sanat Tarihi Müzesi'nin önündeyiz. Doğa Tarihi ve Sanat Tarihi Müzesi karşılıklı iki müze biliyorsunuz. Burası Sanat Tarihi Müzesi. Henüz açılmadı. Burası 1891'de inşa edilmiş. Habsburg Hanedanlığı'nın önemli koleksiyonlarını, sanat eserlerini ve daha sonra etraftan getirilmiş eserleri sergileyen bir müze. Yani sanata düşkünlüğünüz varsa burayı muhakkak değerlendirebilirsiniz. Biletleri hemen yanda 2 tane bu şekilde istasyon kurulu. Bunlardan alabilirsiniz. Bilet fiyatlarını da göstereceğim birazdan. Şu an kapalı, açılmadı. Biz arkada bulunan Doğa Tarihi Müzesi'ne girmek istiyoruz. Vaktimiz olursa akşama doğru gelip oraya gireceğiz. Bu ortada da gördüğünüz heykel Maria Teresa'nın heykeli. Burası zaten Maria Teresa Meydanı olarak geçiyor aynı zamanda. Evet, Doğa Tarihi Müzesi'nin önündeyiz şimdi de. Mineraller, fosiller, paleontoloji ve zooloji koleksiyonlarını barındıran bir müze. Çok önemli müzelerden birisi. Bununla ilgili de bilet bilgilerini birazdan size göstereceğim. Fırsat bulursak akşama doğru gelip burayı gezmek istiyoruz. Yıllar önce bu meydanda binlerce insan bu meydanı dolduruyordu ve tam şu karşıdaki balkona bakıyordu herkes aynı anda. İlk balkon konuşmasının icat olduğu nokta orası. Adolf Hitler'in meşhur balkon konuşmasını yaptığı yerdir aynı zamanda orası. Bu meydan sessizliği sever. Taş, sesi uzun süre tutar. Mart 1938. Alman askerleri çoktan buradaydı. Sınırlar kağıt üzerinde vardı, gerçekte yoktu.
Hitler balkona çıktığında konuşma başlamadan önce ülke bitmişti. Aşağıda on binlerce insan vardı. Bayraklar, kollar, sesler. Ama herkes için aynı an değildi bu. Bazıları alkışladı, bazıları sustu, bazıları neler olacağını zaten biliyordu. Bu balkon bir duyuru yeri değildi, bir teslim belgesiydi. Avusturya'nın adı söylendi ama iradesi yoktu. Saray ağır duruyordu. Heykeller bakıyordu. Geçmiş bu ana tanıklık ediyordu. Kalabalığın sesi yükselirken bir başka ses kayboldu. Özgürlük. O gün kutlama gibi görünen şey aslında bir kapanıştı. Bugün Heldenplatz açık. İnsanlar geçip gidiyor ama balkon hala orada ve hala şunu hatırlatıyor. Tarih bazen bağırarak gelmez. Bazen alkışlarla gelir ve geçtiğinde geriye sadece sessizlik kalır. 13. yüzyılda Hofburg Hanedanlığı tarafından inşa edilen Avusturya İmparatorluğu'nun sarayı. Şu an tam arkamda görmüş olduğunuz yer Hofburg Hanedanlığı'nın sarayı. Burası Avusturya İmparatorluğu'na yıllarca ana merkezlik etmiş bir yer. Şu anda da içeride Cumhurbaşkanlığı gibi bazı bakanlıklar, devlet kollarının yer aldığı bölümler de var. Aynı zamanda da müze olarak kullanılıyor. İçeride Efes Müzesi de var. Yani bizim Efes'ten çıkarılıp getirilip sergilenen eserler de var. Sisi Müzesi, Avusturya Ulusal Müzesi hepsi burada. Ve şu an tam arkamda gördüğünüz yine şu atın üzerindeki arkadaş Osmanlı'ya karşı zafer kazanmış bir asker. Osmanlı'ya karşı zafer kazanan komutan Savoy Prensi Eugene. 17. yüzyılın sonları Osmanlı İmparatorluğu hala Avrupa'nın en güçlü askeri güçlerinden biridir. İşte bu dönemde Prens Eugene sahneye çıkar. 1697 Zenta Muhaberesi. Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi alır. Bu savaş Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki ilerleyişinin kırılma noktalarından biri olur. 1717 Belgrad'ın alınışı. Bu zaferle birlikte Avusturya Balkanlarda büyük bir güç haline gelir. Şuradaki arkadaş da yanına gideceğiz birazdan. Arşidük. Bu da Napolyon'u yenen ilk general. Arşidük Karl, Napolyon Bonaparte'ı açık bir meydan savaşında yenmeyi başaran ilk ve nadir komutanlardan biridir. 1809 Aspern-Essling Muhaberesi, Napolyon o döneme kadar neredeyse yenilmez kabul ediliyordu. Ancak Arşidük Karl, Tuna Nehri kıyısında Napolyon'un ordusunu durdurmayı başardı. Bu zafer, Avrupa'da Napolyon da yenilebilir düşüncesini doğurdu. İki heykel, iki dönüm noktası. Bu iki komutan, biri Napolyon'un durdurulmasını, diğeri Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişini sona ermesini temsil eder. Heldenplatz'taki bu heykeller, Avusturya'nın kendisini Avrupa'nın savunucusu olarak gördüğü tarihsel rolün simgesidir. Bugün Hofburg'un önünden geçen herkes, farkında olmadan Avrupa tarihini değiştiren bu iki figürün gölgesinde yürür. Şimdi bu şekilde su istasyonları da var. Biliyorsunuz Avusturya'nın suyu Alplerden geliyor. Onun için dışarıdaki çeşmelerden, bu şekilde yerlerden rahatlıkla içebilirsiniz su. Ama şu an çalışmıyor çünkü eksi, belki de dondu. Ama yazın genelde bu açık oluyor. Şu an kapalı, aklınızda olsun. Suya çok para vermenize gerek yok buralarda. Bu şekilde istasyonlar var. Bunlardan gelip rahatlıkla şaşalınızı doldurabilir. Direkt anlıkla da içebilirsiniz. Hatta bir yerde duymuştum ya, bir arkadaşın birisinin videosunda gördüm. Adamın birisi bir tane binayı kiralamış komple. Bütün dairelerinde musluklardan bidonlara su dolduruyor. Alp suyu diye, yani bunları şişeleyip satıyor. Sonradan tespit edilmiş galiba. Belediye tarafından öyle bir çıkartılmış mı, ne olmuş, bir şeyler olmuş. Öyle bir olay da duymuştum yani. Yani evlerde musluklardan akan suların bile Alplerden geldiği söyleniyor. Çok fazla fayton da var bu arada burada. İnsanlar da biniyor ilginç bir şekilde onlara. Bu soğukta üzerlerine battaniye atmışlar hayvanların. Hala gecenin köründe ısrarla hayvanlara binmeye çalışıyorlar. Anlamıyorum yani, ilginç. Bu kadar her şeyi ince ayrıntısına, detayına kadar düşünen bir ülke. Yıllardır arka arkaya en yaşanılabilir seçilmiş ülke. UNESCO tarafından taşına, toprağına, tozuna kadar korunan bir ülke. Ama hayvanlar ortada, bu zorlu şartlarda, bu soğuk havalarda hiç düşünmeden vicdansızca kullanılıyor. Neyse, gidelim. Sarayın avlularından bir kısmı burası. Cumhurbaşkanlığı konutunun olduğu aslında avlu denebilir. Mesela şu kapı girişindeki heykeller çok ilginç ya. Gelsene be. Sence şimdi bu heykelde, şimdi şu bunu dövüyor belli Olamaz, olamaz. ki. Bu da yapma diyor. Elini uzatmış. Ama olabilir de, olabilir de. Alttaki. Bu alttaki figürle
Diğer tarafta tam tersi. Üstteki figür birbirine benziyor. Yani o dayak yiyenlerden biri galiba. Allah Allah Allah. Ama sanki burada diğerinden sopa istiyor. Sopayı ver diyor. Şunun kafasını yarayım diyor. Öyle mi? Yani öyle bir görüntü var. Elini uzatmış. O tarafa doğru feryat ediyor. Bak sen. Güzel değişik heykeller. Vay canına. Ne diyor bu? Avrupa biliyor bu heykel işini ya. Seviyorlar bu heykel olayını. Sisi Müzesi'nin girişi de hemen burada karşıda. Sarayın içinden doğru böyle geldiğinizde, avluyu geçtiğinizde solda. İspanyol Birinicilik Okulu'nun girişi de hemen onun karşısında sağ tarafta. Bakalım buraya da neymiş olay. Yani şöyle bir olay size anlatmak istediğim şuydu. Yani işte törenler için herhalde eğitilen atlar. Aynı zamanda böyle işte akrobatik hareketler falan yapıyorlar. Herhalde bunların kendi böyle daha çok törenlerinde kullanmak için yetiştirdiği atlar. Girişi de bu arada 24 euro. Diğer tarafında 20-25 oralardan başlıyor. Buradaki müzelerin genelde bu arada 15-20 bu saray bölgesindekiler 15-20 eurodan başlıyor ortalama girişleri. But this is take no, this is take away. Burası meşhurmuş galiba. Önünde de bayağı uzun bir sıra var. Herkes buraya yığılmış. Biz de bakalım dedik ne var ne yok. Sıraya girmeyeceğiz. Şuradan takeaway'de bir şeyler alınabiliyor galiba. İsmi Demel. Herhalde Karadenizli bir uşak kendisi. Gel. Vallahi bir tatlı yapıyor ama katık gibi bir şey ya bu. Ekmek, meyve birbirine katmış. Dur bakalım. Reçelli meçelli bir şey. Üzerine pudra şekeri falan döküyor. Kahvaltı niyetine bu yenir mi ya? Şöyle bir şey. Arkadaş bu. Ya benim dediğim gibi işte ya üzerinde şunlar bildiğin hani reçel, marmelat, turtayı bulamaç yapmışlar. Böyle bir tatlı yapmışlar. Güzel ama lezzetli. Fiyatı 7.90. Bu küçük boy geçiyor. Küçük boyu bile bayağı büyük. Yeterli olacaktır ama bulamaç yapılmış bir turta. Diyor ve yiyor ama hala değil mi? Lezzetli çünkü. Evet, Graben Caddesi'ndeyiz. Viyana'nın meşhur alışveriş caddelerinden birisi burası da. Restoranlar, kafeler. Her zamanki gibi burada da en ünlü markalar yerini almış bulunuyor. Ama bu caddeyi önemli kılan özelliklerden birisi tam şurada duran veba anıtı. 1600'lü yıllarda vuran büyük veba salgını sonrası ölen 76 bin kişinin adına yapılmış bir anıt. Yani bununla ilgili de çok rivayetler var. İşte anıt yapıldıktan sonra hiçbir şekilde bir daha buraya hastalık uğramamış filan. Söylentiye göre işte kral kaçmış, kendini farklı yerlerde muhafaza etmiş, vebaya yakalanmamış ama diğer herkes hemen hemen yakalanmış. Şimdi burada gezerken şöyle bir yer de var. Şu Kenizle diye karşıda bir yer var. Terzi. Orası da Osmanlı'nın da terziliğini yapmış bir terziymiş. O dönemin işte Osmanlı döneminin böyle önemli diplomatlarının, padişahların, Abdülhamit dönemi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onların özel kıyafetleri burada dikiliyormuş. Bu terzi dikiliyormuş. Evet, az önce bahsettiğim veba anıtının yanındaki St. Peter Kilisesi de burası. 12. yüzyılda yapılıyor normalde burası. Barok tarzıyla yapılmış bir yapı. 18. yüzyılda da tekrar işte savaştan sonraki dönemlerde biraz daha büyütülüp genişletilip yenileniyor. Yine aynı tarz korunarak yapılıyor. Bir içine bakalım nasılmış içerisi de. Evet, bu görmüş olduğunuz da Türk atlısı heykeli. Çerkez dayı olarak da bilinir. Hakkında birçok rivayet var. Viyana surlarını geçen ilk Osmanlı askeri olduğu da söyleniyor. Bunun gibi şehirde bazı noktalarda böyle ikonik, küçük binaların kenarına yerleştirilmiş heykeller var. Bunları böyle keşfedebilirsiniz. Hatta böyle duvarlarda kalan toplar var, Osmanlı topları. Dikkatli bakarsanız gezerken sağa sola onları da görebilirsiniz. Ben de gördükçe size göstereceğim onlardan. Etrafta bayağı bir şey de var bu arada. Christmas market kurmuşlar her yere. Hofburg Sarayı'nın Christmas marketi galiba şu. Adı o şekilde yazıyor çünkü.
Arkada da var bir şeyler. Bunlara da bakarız. Gezeriz bir işlerini. Nedir ne değildir. Christmas marketler çok değişik oluyor ya. Çünkü bölgeden bölgeye de fiyatları değişiyor. Kendi içlerinde de tezgahlarda fiyatlar değişiyor. Sıcak punchlar yapıyorlar. Ben bir tane içmiştim Mürit'te mesela. Eriko şafıydı yani. Sıcak punch içmiştim. Ondan sonra alkolsüz olarak istediğinizde bildiğiniz size böyle güzel sıcak bir meyve suyu veriyor. Zencefilli, portakallı, bir sürü değişik türde var şeyleri. İşte organik olduğu söylenerek satılan şeyler var. El yapımı olduğu söylenerek satılan şeyler var. Yani bunlara dikkat ederseniz anlayabilirsiniz. Belli oluyor çünkü neyin doğru, neyin yanlış olup olmadığı. Ama yani gelip gezilip görülebilecek keyifli yerler gibi. Evet, Aziz Stephen Katedrali'nin önündeyiz şu anda. Burası 12. yüzyılda inşası başlayıp 13-14. yüzyılda farklı stillerde devam edip tamamlanan bir yer. Avusturya'nın, Viyana'nın dini ve turistik olarak en önemli simgelerinden birisi. Burası hakkında da çok fazla rivayet var. Çok fazla Osmanlı ile ilgili bağdaştırıldığı konular, durumlar var. Bildiğim kadarıyla onlardan bahsedeyim size. Osmanlı ile olan savaşlarda birçok kez tabii burayla ilgili sıkıntılar da yaşanmış. Ne gibi? İşte buranın kulesinden Osmanlı'nın saldıracağı vakitleri tespit edilip zamanlarına haberleri veriliyormuş. Bayağı büyük ve ihtişamlı bir yapı. Katedralin içini gezmek ücretsiz ama kulelerine çıkmak isterseniz ücretli bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Buranın önüne de Christmas market kurmuşlar. Yani böyle dükkanlar göster bak. İnanılmaz bir soğuk var ya. Eldivenin içinde ellerim şu an donuyor resmen yani. Çatısında Çini sanatı işlenmiş bir yapı burası. Gel, başka taraftan gösteririz onu. Hatta çatısının bir tarafında kartal şeklinde böyle o Habsburg hanedanlığını temsil eden bir şey var. İşaret var yani o şekilde tasarlanmış. Yine bazı rivayetlere göre buradaki ana büyük kulesinde Osmanlı savaşları zamanında orada bir nöbetçi olurmuş. İşte Osmanlı saldıracağı zaman haber veriyormuş. Halk güvenli bir şekilde kilisenin içine saklanıyor. Ona göre tedbirini alıyor ya da işte karşı savunmaya geçiyormuş. Ta ki aradan yıllar geçiyor. Bayağı zaman geçiyor hatta. Hani Osmanlı artık yıkılıyor denecek kadar. Hatta yıkıldıktan sonra bile orada o nöbetçi durmaya devam etmiş. Yani öyle bir korkuları varmış. En sonunda artık Osmanlı Devleti diye bir şey kalmayınca emin olmuşlar ve oradaki çalışan arkadaşının da işine son vermişler. Dışında bunun toplar var aslında bazı yerlerinde. Şu an göremedim. Görürsem göstereceğim. Çünkü böyle dükkanlar kurmuşlar. Bazı bölümlerinde de yine böyle bir çalışmalar var. İskele falan var. Aslında dış cephesine saplanmış bazı yerlerde gülleler var. Diğer tarafta da şimdi bir kulesi daha var. O kulesinin de bir hikayesi var. Gülle bulmaya çalışıyorum ama bulamadım hala. Ne yapmışlar? Sökmüşler mi? İşte burada da savaşlardan sonra işte zaferi, galibiyeti temsil amaçlı eklenmiş olan bir anıt var. Osmanlı askerinin ayakları altında olarak tesvir etmişler. Yakından bakalım. Burada da Christmas market kurulduğu için kapanmış o bölge birazcık. Evet, şu an diğer kulesinin önündeyiz. Bu kule için de şöyle bir rivayet var. Bunun çanı Osmanlı'nın burada savaştan sonra bıraktığı metallerden işte değerli gümüştür, silahlar yani bunları eltilerek elde edilen malzemeden yapılmış. Türk çanı diye geçiyor. Tam bu kulenin tepesinde. Buraya da çıkılabiliyor ücretli bir şekilde. Bunun yapısı daha güzel ama böyle kararmış, deforme olmuş biraz daha. Ve işte faytonlar burada. Yaz kış demeden kullanıyorlar. Hayvanların üstünü örtmüşler üşümesin diye ama çok etki edeceğini sanmıyorum yani ayakları açık, üstleri, şeyleri. İşte Çini sanatıyla işlenmiş olan Habsburg hanedanlığını temsil eden o kartal detayı tam olarak Türk çanının bulunduğu kulenin yanındaki cephede bulunuyor. Ve az önce o bahsettiğim işte zaferi simgeleyen Osmanlı askerlerinin ayakları altında olduğu eklenen o köşedeki anıt da hemen yine aynı yerde. Birazcık altında oranın. Burayı arkanıza aldığınızda devam ettiğinizde burada da hemen şimdi ileride sağda Mozart'ın bir dönem yaşamış olduğu, burada bir dönem yaşamış olduğu evini göreceğiz. Kendisi aslında biliyorsunuz
Salzburglu. Ama bir dönemde burada da bulunmuş. Burada yaşamış çünkü ilk konserini yine burada veriyor. Çoğu kişi burayı bilmiyor bir daha. Ben hiç önünde insan da görmedim buranın yani. Ya bilmiyor ya farkında değil. Ya da önemsemiyorlar. Burası. Evet, burası da Mozart'ın Viyana'da bir dönem yaşamış olduğu evi. Yanında bir restoran var. Alt katının bir bölümü galiba o restorana ait. Mozart House Wien diye geçiyor. Otel, restoran karışım bir şey yapmışlar. İşte dedik ya, geride bırakılan savaşta o değerli metallerden dökülüp işte çan yapmışlar, asmışlar. Aklıma şu da geldi. O zamanlar işte bırakılan bazı çuvallarda da kahve varmış. Viyanalılar işte bu kahveyle buluşması da burada ortaya çıkıyor bir noktada. İlk başta bunun tabii ne olduğunu anlamlandıramamışlar o çuvallarda görünce. Bunlar demişler acaba bir yemek mi, bir hayvan yemi mi filan. Sonrasından çözüyorlar. Kavuruyorlar, ediyorlar işte bir yolunu buluyorlar yani kısa ve özetle. Viyana'ya kahve ilk Osmanlı'dan geliyor. Avrupa'ya da buradan Osmanlı sayesinde kahve yayılmış oluyor. Viyana'nın da kendi içinde meşhur bir kahvesi vardı. Menenj miydi neydi ismi öyle bir şeydi. Fırsat bulursak deneyeceğiz onu. Hatta Mozart'ın burada bir kafesi varmış, kahve içtiği bir kafe. Oraya da gidip bakarız. Orada da zamanla böyle çok ünlü isimler gelip kahve içermiş. Hatta orada oturduğunuzda masaya direkt böyle kağıt kalem falan bırakırlarmış. Gelenler genelde böyle düşünüp bir şeyler yazdıkları için. Yani kahveyi Avrupa'ya biz getirmişiz. Bizim sayemizde gelmiş ama nedense biz bir tek Türk kahvesinde kalmışız. Geliştirmemişiz. Adamlar şimdi kahvenin envai çeşidini yapıyorlar. Sen alıyorsun bir şeyi, elinde var mevcutta. Diyorsun ki tamam ha bunu Türk kahvesi, oldu güzel. Abi sen yaptığında yetinmek de önemli bir şey. Elindekiyle yetinmek gayet güzel bir şey ama sen insanlara bir değer katmak açısından bir şey eklemiyorsan bunun üstüne o yetinme belli bir süre sonra senin başına bela oluyor. Yani gelişimini kısıtlıyor. Bak adam yetinmemiş, senin tek stil yaptığın Türk kahvesini aldı şimdi dünya çapında İtalyanlar, onlar bunlar derken bu kahve yüzlerce çeşite ulaştı. Ve şu an bunun üzerinden çok ciddi ticaretler dönüyor, çok ciddi paralar kazanıyor. Kahve diyorsun, direkt İtalya diyorsun, hani aklına geliyor. Yani ondan sonra neden Avrupa kıskanıyor? Hayır abi, Avrupa'nın bir şey kıskandığı yok. Sen gelişmiyorsun ve geliştirmiyorsun, eklemiyorsun. Katma değerin yok. Hiçbir şekilde yok. Adamlar her şeyi fırsata dönüştürüyor ya, turistik olarak bile. Yani şu gezdiğin yerlere baktığımda her şeyi bir turistik değer katmışlar, turistik şeye dönüştürmüşler. Ya rivayet ya yalan ya dolan fark etmez ama bir şekilde bir turistik değer katıyorlar yaptıkları işlerin üzerine. Pazarlıyorlar çok güzel. Yani bu turistik pazarlama işinde bu Avrupa çok iyi. Adamlar her yere bir kenara bir heykel dikiyor, ona bir anlam biçiyor, bir şey yapıyor. Eskitiyor, püskürtüyor belki de. Ama ne oluyor? Halk, insanlar gelen diyor öyle miymiş, böyle miymiş? Turist çekiyor. Düşünsenize ya bizim şu an ülkemizdeki Ayasofya'nın olduğu o bölgeyi, tarihi yarımadayı koruyabilseydik, o Fatih'teki surları koruyabilseydik, adam akıllı restore etmiş olsaydın oraları sen, şu an ben adım gibi eminim dünyanın en turistik bölgesi İstanbul'du bence. Tarih açısından yani. Oraları koruyabilseydik ve turistik açıdan bütün o tarihi yarımadadaki yani gerçek İstanbul adı verilen yeri güzel turistik değerlendirebilseydik çok güzel olacaktı. Adamlar bütün işte Avrupa'dakiler ama yani savaş gördü, İkinci Dünya Savaşı gibi bir yıkım gördü. Ona rağmen her yeri tekrar yapmışlar. İşte aralara belki söylediğimiz gibi rivayetler eklediler. Aralara uydurma, ya işte yıkıldık, kötüyüz, bir şeyleri toparlamak için pembe yalanlar atmamız gerekiyor deyip bir şeyleri diktiler ve onlara belki de anlam yüklediler. Ama bir şekilde bir şeyler yaptılar ve güzelleştirdiler tekrardan. Biz bunu yapamıyoruz maalesef. Neyse devam edelim. Çok konuştum, kusura bakmayın. Evet, şimdi Figmüller'e geldik. Bir şansımızı deneyelim bakalım. Girebilirsek yiyeceğiz. Hemen burada Gutenberg heykeli var. Onun karşısında ana yeri var. Bir ikinci dükkanı var ileride. Hemen şu ileride Figmüller'in bir dükkanı var. Ama ana yeri, asıl yeri burada. Bu gösterdiğim
yerde yani 3 dükkan, Finkmüller'in 2 dükkan ve Lugek var. Lugek de Finkmüller'in dükkanı aslında. Ama çoğu kişi herhalde bilmiyor mu? Hani sadece burası mı diye isim olarak gelmek istiyor bilmiyorum. Evet, rezervasyonsuz almıyorlar maalesef. Aşağıda sağda dediğim dükkan, oraya yönlendiriyorlar şu an. Şimdi diğer şubesine gidiyoruz. Orada da sıra var ama bakalım, beklenecek gibiyse bekleriz. Yoksa devam ederiz. Yani abartıldığı kadar var mıdır? Yoktur tabii ki. Yani şinitzel yani ne kadar bir wow ettirebilir ki insana. Ama deneyebilirsek göreceğiz. Gayet lezzetli, hiçbir farkı yok. Zaten burası da Finkmüller'in aynı zamanda bir şubesi, dükkanı. Tabaklarından varana kadar her yerde zaten Finkmüller diye yazıyor. Şöyle göstermem gerekirse de. Misal. Lezzetli, gayet güzel. Bir tane biz dana şinitzel söyledik. Bir tane de böyle büyük tavuk parçalarının olduğu şinitzel gibi ama şinitzel değildi o yani. Panelenmiş, kaplanmış, güzel böyle aromatik bir tavuk parçaları söyledik. Patates salatası söyledik. 2 tane de kola söyledik. Şimdi hesabı istedik. Bakalım ne kadar gelecek. Ortalama bir 50 euro üzerinde gelecek, orası kesin de. Ama değer mi? Değer. Lezzetli, doyurucu kalıyor. Bu arada şinitseli bir tane söyledik. 2 tane böyle büyük parça olarak geldi. Yani ortaya söyledik, 2 kişi olarak yedik. Onu belirteyim ve yetiyor fazlasıyla. Evet, fişimiz geldi, ödememizi yaptık. Toplam 60-50. 60 euro 50 cent tuttu. Dana şinitsel 26.90. Yanında salatayı, patates salatasını ayrıyetten veriyorlar bu arada. O da 6.90. Yani dahil değil içine. Tavuk parçalarının olduğu ürün de 16.90. 2 kola da 9.80. Şurada karşılığını vermeyen tek şey kola olabilir bence. 9.80 kola nedir ya yani? Tabii şimdi biz TL kafasında düşündüğümüz için pahalı geliyor 9.80 yani. Evet, bu arkamdaki Leopold Figild anıtı. Kendisi Avusturya'yı tekrar kuran ve bağımsızlığına kavuşturan önemli birisi. Avusturya Federal Şansölyesi kendisi. Nazi işgalinden sonra ülkeyi tekrar kuruyor, inşa ediyor ve bağımsızlığına kavuşturuyor. Ve şu anda arkamdaki bu kilise de Azınlık Kilisesi, Türkçe ismiyle. Burası da aslında güzel bir yer ama nedense unutulmuş gibi. Çok sakin buralar, bomboş. Şimdi bir de burayı gezelim bakalım. Burayla ilgili de çok değişik rivayetler var ve içeride Milano'daki Son Akşam Yemeği tablosunun bir imitasyonu, bir mozaikle daha doğrusu duvara işlenmiş resmi var. Bu kiliseyle ilgili şöyle bir söylenti de var. Orta Çağ zamanından burası cennetten yer satan, yer vaat eden kiliseymiş. O zamanlar işte dini ve mali işlerde kilise halka bağış karşılığı cennetten yer vaat ediyormuş. Hatta birçoğu da işte bu kilisenin altına gömülmüş. Sonradan yer kalmayınca da böyle duvarlara plakalarla isimlerini yazmışlar. Mezar taşı gibi yani daha doğrusu. Yani bu taşlar da işte o zamanında işte cennetten arsa satın alanların şeyleri, mezar taşları. Etrafta böyle bu şekilde. Kurulduğundan, yapıldığından bu yana çok önemli böyle etkinliklere ev sahipliği yapmış, konserlere, festivallere önünde bu alanda. Şu anda burada Christmas Market var. Başka zamanlarda işte bu alanlarda konserler, etkinlikler düzenleniyormuş. Güzel kekler, kurabiyeler, berlinerler, kruvasanlar. Güzel değişik şeyler varmış oraya. Şunu merak ettim ya. Dur bakayım. Pistazyan kölçe diye bir şey merak ettim, bir deneyelim. Nasıl bir şeymiş? Hello. Hello. One pistazyan? You got together? No. Okay. Let's translate it. I'm sorry. Okay. Thank you. No problem. Am I? Thank You're you. welcome. Thank Thank you. you. Orada gelmiş 2 saat izliyorlar. Bana soruyor diyor. Beraber misiniz diyor. Önce bunlar diyor. Abi selam verseydin o zaman. Ben geldim hemen alacağım gideceğim yani. 4.90. 4.90 yani. Bakalım tadı. Şöyle bir şey.
Fıstıklı. Fıstıklı bir şey görünce dayanamıyorum ya. Şey gibi dışı. Rulo katlar var ya. Onun gibi fıstıklı bir ürün. Bakalım nasıl. Çok güzel. İçi dolgulu. Çikolata ve fındık kreması var. Bu tarafına fıstığı bulamış. Bu tarafına fıstığı bulamış. İçine de full fındık kremasını basmış. Ama görüntüde sanırsın ki ağzında komple fıstıklı. Lezzetli ama 4.90 edecek bir şey değil yani bu. Şimdi bir tane punch alalım buradan da. Buranın punch'ının da tadına bakmış olacağım. Bir de çok soğuk zaten, biraz ısınalım. Şöyle bir şey, şeydekinden büyük bu. Viyana'dakinden büyük bardağı. Aynı lezzet, sıcak erik hoşafı. İçine bak gel. Hoşaf bildin ya. Ama lezzetli, keyifli. İçimi de güzel yani. Sıcak çikolata da var, farklı şeyler de var. 4,5 euro bu. Ama 9,5 euro alıyor. Bardağı geri götürmezsem 9,5 euroya almış oluyorum bunu. Bardağı geri götürürsem 5 euro mu geri alıyorum. Böyle çok renksiz. Bunu ışıklandıralım ya. Hadi akşamına gidelim bunun bir. Şöyle ışıklatınca geçsin mi? Evet, burası da parlamento binası. Hemen belediye binasının bir yarım kilometre ilerisinde yer alıyor. Neo-Yunan tarzda tasarlanmış bir yapı. Önünde Athena heykeli ve diğer mitolojik figürler etrafında bolca yer alıyor. Burayı da belli günlerde galiba ücretsiz gezilebiliyor. Rehber eşliğinde parlamentonun içini gezebiliyorsunuz. İçerideki toplantılara, o meclis bölümündeki alana katılabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bu kadar bununla ilgili detaylar. 1800'lü yıllarda yapılıyor burası da. Yine 1873, 84, 86 gibi o aralarda tamamlanıyor. Güzel, görülmeye değer bir yer yani. Hemen parlamento binasının yanında da Volksgarten bahçeleri var. Buraya da vakit bulursanız uğrayabilirsiniz ama hava şu an çok soğuk. Biz oraya direkt teğet geçiyoruz, devam ediyoruz o yüzden. Güzel bir bahçe ama değerlendirilebilir. Şu an saat 2.38. Sabah 8'den beri bir fiil gezmekteyiz. Hiçbir şekilde toplu taşıma aracı kullanmadık. Normal, yayan bir şekilde geziyoruz. Havanın kararmasına 2 saat kaldı. 4.30'da hava kararıyor. Şimdi devam ediyoruz. Mozart'ın burada heykeli var bu bahçede. Ona bakalım. Hofbrunn'un arka tarafı burası, Hofbrunn Sarayı'nın. Wolfgang Amadeus Mozart'ın heykelinin tam olarak yanındayız. Avusturya müziğini ve klasik müziğin temsilcisi denebilir kendisine ve onu almak için yapılmış olan bir anıt. Hofbrunn Sarayı'nın hemen arkasında bulunan Böckgarten bahçesinde yer alıyor. 1896 yılında inşa edildi bu anıt. Hayatının birçoğunu zaten Viyana'da geçiren sanatçı aynı zamanda Viyana'yı klasik müziğin merkezi haline getirmişti. Evet, Viyana'nın simgelerinden birisi olan tarihi Viyana Operası'nın önündeyiz şu anda. Ama burada daha önemli olan da şu an burada bir takım olaylar oluyor. Şu tarafta Filistin bayrakları var. Baya böyle bir kalabalık var. Polis kapatmış. Filistin için protestolar yapılıyor galiba. Tam arkamızdan da şu an bir kalabalık bir grup geliyor. Kaykaycılar, kamyonlar, polis eşliğinde bir protestolar var şu an burada. Şuraya da göster. Polisler yolları kapatıyor şu an. Niyeyse bize denk geliyor hep böyle şeyler ya.
Hadi orası Filistin anladım da bunlar ne acaba? Evet olaylar gel. Aktarıyoruz. Avusturya'dan, Viyana'dan, Karlsplat'tan, Opera'dan aktarıyoruz efendim. Şu an önündeki cadde üzeri kapanmış, insanlar yürüyüş yapıyor. Şöyle göster. Baya kapalı. Polis yolu kapatmış. Opera binasında güzel bir akşam, güzel bir opera dinlemek istiyorsanız kendi orijinal internet sitesinden girip biletlerini alabilirsiniz. Buranın önünde burada gezerken şöyle kırmızı kıyafetli tipler geziyor. Bunlar böyle bilet satmaya falan da çalışıyorlar. Onlara çok aldanmayın. Onlar ayrıyetten böyle bu kara borsa dediğimiz olay gibi biletleri alıp üzerine para ekleyip satan cinslerden yani. Ama en az bir hafta öncesinden biletinizi alın çünkü yer bulmak imkansız gibi buraya neredeyse. Burası hem Avusturya için hem de dünya için önemli bir yer. Çünkü dünyaca ünlü sanatçılar buradan geçti. Burası 1860'lı yıllarda yapımına başlandı. 1890'lı yıllarda da yapımı tamamlandı. Hatta ilk yapıldığı zamanlar halk çok eleştirmiş burayı. Demiş ki bu ne ya demiş, yerin dibine sokmuşsunuz hani binayı. Etraftaki bütün yapılar hep gösterişli, büyük olduğu için burayı böyle çok küçük, alaycı görmüşler açıkçası. Hatta halk bu şekilde eleştirdiği için burayı yapan iki mimardan birisi bu eleştirilere dayanamayıp ölmüş. Diğeri de kalp krizi geçirerek hastalanmış, ağırlaşmış söylentiye göre. İkinci Dünya Savaşı'nda tabii burası da nasibini alıyor, büyük bir hasar oluyor, yıkılıyor. Daha sonrasında da Beethoven'ın bir eseriyle açılışı yapılmış. Ama burası ilk 1800'lerde ilk yapıldığında da Mozart'ın Don Giovanni eseriyle sahnelenmiş burası yani. Evet, Karlskirche. Büyük veba salgını sonrası yaptırılan bir kilise burası. 4. Karl veba salgını sonrası Tanrı'ya bir şükran sunmak için Karlskirche'yi yaptırıyor. Mimarisi barok tarzında, içerisinde de rokoko tarzında detaylar bulunmakta. İçerisine de bakacağız birazdan. Ama ilginç olan yanı şu ki ilk kez böyle bir minareli bir kilise görüyorum. Bildiğiniz minaresi var 2 tane. Hemen Karlskirche'nin önünde de büyük bir Christmas market kurmuşlar. Burası da güzele benziyor. Akşam tabii ki daha da güzel olur. Ha gayret, ha gayret. Ay çok iyi ya. Gördün mü? Adam nelerden yapmış gördün mü? Evet efendim, samanın tadını yine çocuklar çıkarıyor. Karlskirche'yi normal gezmeniz neredeyse zor gibi çünkü burada hemen hemen her gün konser düzenleniyor. Vivaldi'nin 4 Mevsim adlı eseri içeride sergileniyor. Bunun da biletli olarak gelip izleyebiliyorsunuz. Biletlerini resmi sitesinden bulabilirsiniz. Ama her yerde olduğu gibi çok önceden alınması gerekiyor. Güzel, keyifli bir deneyim olabilir. Başka zaman kısmet olursa gelip bunu deneyimleyeceğim ben de. Hanımlar beyler, Viyana videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyifli bir şekilde izlemişsinizdir. Elimden geldiğince size her yeri göstermeye çalıştım. Sabah saat 8.30'da yola çıktık. Şu an saat 4'e çeyrek var. 4 bile değil daha, düşünün. Daha vaktimiz var aslında. Birçok yeri gezebiliriz ama hava aşırı derecede soğuk ve kararmak üzere. 4.30'da tamamıyla zifiri karanlık oluyor. Şu anda da zaten kararmak üzere hava. Daha fazla gezecek yerimiz var. Daha fazla tadılacak, yenilecek yerler var biliyorum. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda daha güzellerini de yaparız. Sizler de daha güzelini yaparsınız. Ama kısıtlı bir zamanınız varsa, kısa sürede Viyana'yı bir gün içinde gezmek istiyorsanız işte bu şekilde sabah 8.30'dan şu anki saate veyahut da daha ileriki saatlere doğru tam bir gün tamamlayacak şekilde gezebilirsiniz.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna, abone değilseniz de abone olarak destek olursanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.